Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa'ya apaçık 9 ayet verdik. İsrailoğullarına sor. Onlara geldiğinde Firavun ona, "Ey Musa, senin büyülendiğini sanıyorum." demişti. İsra 101. Ve elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıksın. Bu, Firavun ve kavmine 9 ayettendir. Gerçekten onlar, fasık bir kavimdir. Neml 12. Kur'an-ı Kerim'deki 4 geçişinin ikisi Musa aleyhisselamı konu alan ve İsra ve Nem surelerinde Musa aleyhisselama verildiği doğrudan ve dolaylı olarak ifade edilen 9'un ne olduğunu göreceğiz. Rahman 31'deki 2 ağırlık ifadesinin Sekar ve Kur'an üzerindeki 9 olduğunu, Musa aleyhisselama Tur Dağı'nda verilen 2 şeyden biri olduğunu, ki diğeri 19'dur. 9 ve 19'un Tevrat'ta da bulunan sayısal bir tasdik mekanizması olduğunu, Kur'an'ın korunmuşluğunun sayısal delillerinden biri olduğunu, Ashab-ı Kehf için 9 eklediler ifadesinin Sekar üzerindeki 9 olduğunu, matematiksel fenomenler, şaşırtıcı özellikler, ayetler arası bağlantılar, tekrarlayan hikmetli kelime ve ayetler ışığında göreceğiz. Bilgi: Kur'an'ın nüzul ve mushaf tasnifine ilişkin bir Excel bağlantısı, bu videonun paylaşıldığı platformlarda paylaşılacaktır. İki ağırlık. Ey 2 ağırlık! Sizin için de vaktimiz olacak. Rahman 31. Sekar'ın doğum yeri olan Müddessir suresiyle, Rahman sure istatistiklerinin Sekar'ın 19 ve 31 değerleriyle uyumlu olduğunu, şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız ayetinin Rahman 13'te başlayıp, sure boyunca 31 defa tekrarlamak suretiyle Sekar'ın sembol değeri olan 31 rakamı ve onun yansıması 13 rakamına işaret edildiğini, Sekar 315 isimli videoda görmüştük. Bilmeyenler için Sekar'ı kısaca hatırlayalım. Sekar, 360/114 işleminin sonucu olan 18 basamaklı ve 31 ile başlayan bir sayıdır. Ve Rahman suresinin 31. ayetinde de 2 ağırlık diye bir ifade bulunur. 31. ayet, bu sayının üzerinde 2 ağırlık olduğunu haber veriyor. Sekar da 31 ile başlıyor ve 9'lu 2 parçadan oluşuyor. 9 ve 9'un katı ayetlerdeki hikmetli tekrarlar. 9 rakamının ikili veya çiftli özelliğine işaret edercesine tekrarlayan kelimeler veya özel anlamlar içeren bazı 9. ayetleri görelim. İlk olarak, zikrin, yani Kur'an'ın korunmuş olduğunun bildirildiği ayetin 9. sıradaki bir ayet olduğunu hatırlatalım. Ve ayet içinde, elbette biz anlamındaki inna kelimesinin 2 kez tekrarlandığını, hatta yine biz anlamındaki nahnu kelimesinin de aynı ayet içinde 3. tekrarı oluşturduğunu hatırlatalım. Sonra kitaptaki 36 ayetli tek sure olan Mutaffifin suresinin, ki 36 da 9'un tam katıdır, 9. ayetinde o rakamlı bir kitaptır ifadesiyle, kitabın sayısal özelliğine ve bu özelliğinin 9 rakamıyla ilişkisine işaret edildiğini görüyoruz. Zariyat suresinin 9. ayetinde çevrilme kelimesinin tekrarlandığını, Rahman 9'da benzer kelimeler olan ölçü ve tartı kelimelerinin tekrarlandığını, Tegabun 9'da toplanma günü kelimesinin, Ala 9'da zikir kelimesinin, Vaka 9'da ashab-ı meşeme ve Yasin 9'da, önleri ve arkaları kelimelerinin aynı ayet içinde tekrarlandığını görüyoruz. Câsiye 9'da öğrenecek bir şeyler olduğu, Hadid 9'da ışık olma özelliği, Kehf 9'da ise şaşırtıcı özelliklere sahip olduğu haber verilerek ayet kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Kehf suresinin 9. ayetinde, Mutaffifin suresinde olduğu gibi yine rakam kelimesi kullanılarak 9 ile ayetler arasındaki ilişkiye yeniden işaret edildiğini de görüyoruz. Sebe 9'da ve Müzzemmil 9'da yine karşılıklı kelimeler olan ön ve arka ve doğu ve batı kelimelerinin kullanıldığını,
Müddessir 9'da gün kelimesinin yine 2 kez tekrarlandığını, Beled, Necm, Hucurat ve Fussilet 9'da 2 kelimesinin kullanıldığını, Şura 9'da dost kelimesinin, Cin 9'da oturma kelimesinin tekrarlandığını görüyoruz. 9 rakamıyla çok yakından ilgili surelerden Yasin suresinin 36. ayetinde çift ifadesinin, üstelik bilmediğiniz çiftler şeklinde zikredildiğini ve Kehf suresinin 18. ayetinde karşılıklı ifadeler olan sağ ve sol ifadelerinin bulunduğunu görüyoruz. Nüzul'de 9'un katı 45. sırada bulunan, yine 9'un tam katı 135 ayet olan ve Musa kıssasının 9. ayette başlayıp 90 ayet sürdüğü Taha suresinde, Musa kıssasının bittiği 98. ayetin hemen ardından çift 9 ile yazılan 99. sıradaki ayette, sana katımızdan bir zikir verdik denilmek suretiyle 9 rakamının, üstelik çiftli halinin Musa aleyhisselam ile ilişkilendirildiğini görüyoruz. Yine En'am suresinin 99. ayetinde, birbiri üstüne bindirilmiş ve birbirine benzeyen ve benzemeyen şeklinde ifadeler bulunduğunu ve inanan bir toplum için bunun bir ayet bir işaret olduğunun haber verildiğini görüyoruz. Videonun ilerleyen bölümlerinde, 9'un üst üste bindirilmiş ve gerçekten birbirine benzeyen ve benzemeyen türlü modellere ve matematik sonuçlara sahip olduğunu göreceğiz. Ali İmran suresinin 99. ayetinde ise, kitap ehlinin bu bilgiye zaten sahip olduğu veya sahip olduktan sonra bunda kusurlar bulmaya çalıştıkları veya çalışacakları haber veriliyor. Son olarak Bakara 99'da apaçık ayetler, işaretler olduğu ve bunu ancak fasıkların inkar edeceği haber veriliyor. Ayetlerdeki seçilmiş kelimeler, teşbihi ifadeler ve kasıtlı tekrarlar, 9'un bir ayet, bir işaret oluşu ve çift yönlü, iki parçalı özelliklerine işaret etmektedir. Şimdi de Kur'an'da 9 rakamına ilişkin hızlı bir istatistik bilgisi alalım. Kur'an'da 9 rakamı ve rakam kelimesi. Rakam kelimesi Kur'an'da sadece 2 surede, toplam 3 defa geçer. Birincisi Kehf suresinin 9. ayeti. Diğer ikisi Mutaffifin 9 ve 20. ayetleridir. 3 adet rakam kelimesinin ikisinin 9. ayette bulunması ve özellikle Mutaffifin 9'da bu rakamlı bir kitaptır ifadesinin yer alması, 9 sayısının kitap üzerinde bir özelliğe sahip olduğu ve ilgili surelerin de bu sayıyla ilgili olabileceğine işaret ediyor. Bilgi. Sunum içinde sıklıkla kullanılan sure sırası ifadesi, aksi belirtilmedikçe mushaf sırasıdır. Nüzul sırasından söz edileceği zaman, bu açıkça nüzul sırası şeklinde belirtilecektir. Kur'an-ı Kerim'de 9 rakamına ilişkin işaretler. Başında besmele bulunmayan tek sure, 9. sure, Tevbe suresidir. Zikrin korunmakta olduğunu bildiren ayet, Hicr suresi 9. ayettir ve Hicr suresi 99 ayettir. 9-99 bağlantısı. Alak suresi 19 ayettir. Musaf'ta 96. sıradadır ve Kur'an'da 96 tane 9 numaralı ayet bulunur. 9-19 bağlantısı. 9. ayeti bulunmayan sure sayısı dahi 9'un 2 katı 18'dir. Kur'an'da 19 tane 99 ayete sahip sure bulunur. Ve 99 ayete sahip, bu 19 surenin 18'i 99'dan fazla ayete sahipken, sadece bir tanesi, Hicr suresi tam olarak 99 ayettir. Hicr suresi, aynı zamanda 99 numaralı ayete sahip, bu 19 surenin de sonuncusu, 19'uncusudur. Hicr suresi, 9. ayetinde zikrin korunduğu söylenerek, 99 ayet olarak ve 99 ayete sahip surelerin 19'uncusu olarak bu üç sayının, 9, 19 ve 99'un ilişkisine işaret eder.
Ki 9 rakamı, Kur'an'da sadece bu 3 sayı için kullanılır. 9, 19 ve 99. Dokuz rakamının geçtiği 5 sure. 9 rakamı, İsra, Kehf, Neml, Sad ve Müddessir olmak üzere toplam 5 surede geçer. Yalnızca Neml suresinde 12 ve 48 olmak üzere 2 ayette geçerken, diğer surelerin hepsinde sadece bir ayette geçer. 9 rakamı 5 surede, 6 ayette, 7 kez kullanılır. Detayları görelim. Aritmetik ve geometrik sayım teknikleri. Konumuza devam etmeden önce, Kur'an'da kullanılan 3 önemli sayım tekniğini görelim. Yan tablodaki 10 ve 1 rakamlarını ele alalım. 10'dan 1'i çıkarınca 9'u elde ederiz. Bu, normal aritmetik işlemdir. Ancak tabloda toplam 10 nesne olduğunu görüyoruz. 10 rakamını görmek için her iki nesnenin de işleme dahil olması gerekir. Bu durumda aritmetik işlem yerine ilk ve son nesnenin sayıma dahil olduğu dahili geometrik sayım yaparız. Bazen ise her iki nesnenin de hariç olduğu 8 sayısına ulaşmak gerekir ki bu durumda da harici geometrik sayım yaparız. Bu teknikler, Kur'an'daki birçok hikmete ulaşmak için anahtar niteliğindedir. Bu tekniğin ilk hibrit örneğini, 9 rakamının geçtiği sureler arasında görelim. Dokuzun geçtiği sure ve ayetler. 9'un geçtiği 5 sure, tabloda mavi bantla gösterilmiştir. Hangi surenin hangi ayetinde kaç defa tekrarlandığını da burada görelim. Sure 1, İsra 101. 1. ayet 1. tekrar. Sure 2, Kehf 25. 2. ayet, 2. tekrar. Sure 3, Neml 12. 3. ayet, 3. tekrar. Sure 3, Neml 48. 4. ayet, 4. tekrar. Sure 4, Sad 23. 5. ayet, 5. tekrar. Sure 4, Sad 23. 5. ayet, 6. tekrar. Sure 5, Müddessir 30. 6. ayet, 7. tekrar. Neml suresinde 9 rakamı, 12 ve 48. ayetlerde geçer. Bunun bir tesadüf olmadığını, 9 içeren sureler arasındaki 9, 12, 48 mesafelerini gördüğümüzde anlıyoruz. Ve Musa aleyhisselamın parlayan elinin 9 rakamıyla ilgisine işaret edilen ayetin, Nüzul'de 48. surenin 12. ayeti olduğunu da hatırlayalım. Bu 9-12-48 modelini, Kur'an'ın çeşitli yerlerinde ve sekar üzerinde de göreceğiz. Şimdi Musa aleyhisselam ve 9 rakamı ilişkisine yakından bakalım. Musa aleyhisselam ve 9 rakamı. Neml 12'de bu Firavun ve kavmine 9 ayettendir sözüyle Musa aleyhisselamın ışık saçan elinin 9 ile ilişkisine açıkça işaret edilir. Musa kıssası Taha suresinde 9. ayette başlar. Musa kıssası Taha suresinde 9'un 10 katı 90 ayet sürer. Taha suresinin nüzul sırası 9'un 5 katı 45'tir. Taha suresi 9'un 15 katı 135 ayettir.
Musa'nın haberi sana geldi mi sözü Kur'an'da sadece 2 defa geçer ve bunların biri Taha suresinin 9. ayeti iken, diğeri Nüzul'de 9'un 9 katı 81. sıradaki Naziat suresidir. Sana katımızdan bir zikir verdik sözü, Taha suresinde Musa kıssasının hemen ardından 99. ayette gelir. Andolsun sana apaçık ayetler indirdik ayeti, yine Bakara suresinde 99. ayettir. Musa ismi İsra suresinde ilk olarak 2. ayette, ikinci olarak 99 ayet sonra 101. ayette geçer ve İsra 2. ayette Musa'ya kitabı verdik, 99 sonraki ayette ise Musa'ya 9 ayet verdik denilir. Bakara suresinde gördüğümüz 2 ve 99 bağlantısı, İsra suresinde de farklı bir bağlamda tekrarlanır. Yine Furkan 35'te, Musa'ya kitabı verdik denir ve 35 çarpı 9, 315'tir ve 315, Sekar'ın ilk 3 basamağıdır. 315, aynı zamanda 45'in 7 katıdır ve 9 rakamı kitapta 7 defa kullanılır. Mü'minun 45'te Musa ve Harun'u apaçık bir delille gönderdik. Fussilet 45'te Musa'ya kitabı verdik. Ve Şuara 45'te Musa asasını attı denir. Böylece 45 üzerinden Musa'ya verilen kitabın, bilginin ve asanın 9 ile ilişkili bir delil olduğuna işaret edilir. 9'un yanında sıklıkla görülen 2 sayısının, sayma sayılarından olan 2'nin haricinde, 9 artı 9, 9 çarpı 9 ve 99 gibi 9'un ikili, çiftli hallerine de işaret ettiğini göreceğiz. Musa aleyhisselamın parlayan eli ve çift 9. İsra suresi, 9 rakamının geçtiği nadir 5 sureden biridir. İsra suresinde, Musa ismi 2 ve 101. ayetlerde 99 ayet arayla zikredilir. İsra 2. Musa'ya kitabı verdik ve benden başka vekil edinmeyin diye onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kıldık. 99 ayet sonra. İsra 101. Andolsun Musa'ya apaçık 9 ayet verdik. İsrailoğullarına sor. Onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, gerçekten senin büyülendiğini sanıyorum." demişti. 2. ayette Musa aleyhisselamdan münferiden, tek bir ayette bahsedilerek Musa aleyhisselam ile 2 sayısı ilişkilendirilir. Aradaki 98 ayette Musa aleyhisselamdan söz edilmez. İlk zikirde kitabı verdik, sonrakinde 9 ayet verdik denilerek, Musa aleyhisselama verilen kitabın, bilginin 9 ile ilişkisine işaret edilir. 2 ayet arasındaki mesafe 99 olarak belirlenip, Musa aleyhisselama verilen kitabın, bilginin 99 ile ilişkisine de işaret edilir. Ayet konum ve mesafesi için belirlenen 2, 99 ve 101 sayıları, çift olma durumuna da işaretler barındırır. Şöyle ki, öncelikle, ilk zikir 2. ayette gelir. 2, sayılardan 2 olduğu gibi, çift olan şeyleri de ifade eder. 99 sayısı, çift 9 ile yazılır. 101 sayısında da çift 1 bulunur. 101. ayette Musa ismi aynı ayet içinde 2 kez, yani çift olarak zikredilir ki, bu nadir bir durumdur. 101 ile çarpılan her sayı, 101 çarpı 99 99 99, 101 çarpı 18 18 18, 101 çarpı 19, 19 19 gibi sonuçta çift olarak ortaya çıkar. Musa aleyhisselamın parlayan elinden 5 ayette söz edilir. Musa aleyhisselamın ışık saçan elinden, Taha suresinde 22. ayette söz edilir ve 22, çift 2 ile yazılır. Diğer ayet Şuara suresinde 33. ayettir ve 33 de çift 3 ile yazılır. Diğer ayet Kasas 32'dir ve 2 rakamını burada da görürüz.
Ve ayette bu iki şeyden burhanani, yani çift burhan, çift delil olarak söz edilir. Kasas 32 nüzulde 1948. sırada bulunur ve 1948'in rakamlar toplamı yine 22'dir. Ve 1948, 9'u da 19'u da içerir. Kasas 32'de de Musa aleyhisselama o iki şeyi, 9'u ve 19'u birleştirmesi söylenir ki, nüzul sıra numarasında 1948'de bu birleştirme işlemi sayısal olarak gösterilmiştir. Bu birleşmenin sonucunda 1948 sayısında olduğu gibi 1.48 ortaya çıkacak ki, onu da göreceğiz. Diğer ayet Neml suresinin 12. ayetidir ve 2 rakamını burada da görürüz. 12'yi oluşturan 1 ve 2 rakamları, Musa aleyhisselamın elindekileri 1. ve 2. olarak tanımlar ve Neml 12'de bu çiftin ikincisinin 9 olduğu zaten ifade edilir. Ve Sekar üzerinde 12 sayısıyla temsil edilen bölgede çift 9 bulunduğunu da göreceğiz. Son ayet Araf 108'dir. 108'in rakamlar toplamı yine 9'dur ve 108, 9'un tam 12 katıdır. 9-12 arasındaki sıkı bağları ve Neml ve Araf sureleri arasındaki 9-12-48 bağlamını da göreceğiz. Tüm bu bağlantılı sayıları ve Sekar üzerindeki çift 9'u görmeden önce, Musa'ya 9 ayet sözünü de inceleyelim. Musa'ya 9 ayet. Musa'ya 9 ayet sözü, Kur'an'da sadece 2 ayette geçer ve 2 ayet arasındaki fark, nüzulde 9'un 30 katı 270'tir. İsra 101 ve Neml 12. (2105-1835-270) İlk vahiy sırasında Musa'ya, biri yılan gibi hareket eden bir asa, diğeri elinin parlaması şeklinde 2 ayet, 2 burhan, yani 2 kesin kanıt verildi. Musa aleyhisselamın parlayan elinin 9 ile ilgili olduğu, Neml 12'de açıkça ifade ediliyor. Parlayan eliyle ilgili 9 rakamı açıkça ifade edilmesine rağmen, Taha suresindeki onu at ey Musa sözünün geçtiği ayet numarası olan 19'dan başka, sağ elindeki asayla ilgili sayısal bir işaret açıktan verilmez. Ancak vakanın gerçekleşmesinden, sağ elindeki asanın 2 burhandan birincisi, diğer elindeki parıltının ise ikincisi olduğunu anlıyoruz. Birincisi hakkında hiçbir şey bilmesek ve ona sadece bir desek bile, Neml suresinin 12. ayetindeki ifadeden, ikincisinin 9 olduğunu ve Taha 22 ve Kasas 32'de Musa aleyhisselama vedmum sözüyle bu iki şeyi birleştirmesi gerektiğinin söylendiğini de biliyoruz. Birinci ve ikinci, yani 1 ve 9 birleştirildiğinde, ortaya 19'un çıktığını kendi gözlerimizle de görebiliriz. Ayrıca Musa'nın sağ elindeki asa 19, diğer elindeki ışık da 9 ise, bu ışığın asayı, yani 9'un 19'u aydınlatması, detaylarını ortaya çıkarması gerekir. Şimdi biz de Musa aleyhisselam gibi 9 ile 19'u birleştirelim ve ortaya neler çıktığını birlikte görelim. Çift 9'lu Sekar 1. Sekar 18 basamaktır ve rakamlar toplamı 81'dir. (18'de, 81'de çift 9 ile yazılır. Rahman 31'i hatırlayın. Ey iki ağırlık! Sizin için de vaktimiz olacak. Çift 9'lu Sekar 2.
Dokuzlu iki parçadan oluşan sekarı, biz de 2 adet dokuzlu parçaya bölelim. Sayının çift dokuzlu hali oldukça anlamlı görünüyor. Devam edelim. Çift dokuzlu sekar 3. Çiftlerin rakamlarını birbiriyle çarpıp sonuçları inceleyelim. İlk çiftin rakamlar çarpımı 635.040'tır ve 635.040'ın rakamlar toplamı 9'un katı olduğu gibi kendisi de 9'un tam katıdır. İkinci çiftin rakamlar çarpımı 23.040'tır ve 23.040 sayısının da rakamlar toplamı da kendisi de 9'un tam katıdır. Birbirinden bağımsız her iki rakamlar grubunun çarpımlar sonucunun da 9'un tam katını vermesi, bir rastlantı olmaktan çok uzak görünüyor. Sayıların son 3 basamağının 0-40 şeklinde birbirinin kopyası olması da şaşırtıcı. Bilgi, ikinci çiftte bulunan 0 rakamı çarpma işleminden hariç tutulmuştur. Ve rakamlar toplamı 9 olan her sayının 9'un katı olması, matematiksel bir fenomendir. Sekar ve tüm rakamlar. Sekar'ın, aslında 19'un, önceki videoda tanıttığımız bir özelliğini hatırlayalım. Sekar'da hiçbir rakam kendisiyle 2-2, 3-3, 4-4 gibi yan yana gelmez. Sekar, 0 ve 9 arasındaki bütün rakamları istisnasız içerir. Sıfır ve 9 bir defa, diğer tüm rakamlar istisnasız ikişer defa geçer. Ne devam ettirir, ne geriye bir şey bırakır. Müddessir 28. Dokuzun katları. Çiftler arasındaki dikey eşleşmede, 9'un bütün katları istisnasız olarak bulunur. Çiftler içinde birer defa geçen rakamlarda 9 ve 0 üst üste gelmiş. 1 çarpı 9, 9. 2 çarpı 9, 18. 3 çarpı 9, 27. 4 çarpı 9, 36. 5 çarpı 9, 45. 6 çarpı 9, 54. 7 çarpı 9, 63. 8 çarpı 9, 72. 9 çarpı 9, 81. 10 çarpı 9, 90. Dokuzlu iki parçaya ayrılmış sekarın, aşağıdan yukarıya doğru da, yukarıdan aşağıya doğru da, istisnasız 9'un tüm katlarını gösterdiğini ve hiçbir basamağı veya 9'un hiçbir katını geriye bırakmadığını görüyoruz. Ne devam ettirir, ne geriye bir şey bırakır. Müddessir 28. Çift dokuz simetrisi. Sekarın çift dokuzlu hali, 2, 3, 5, 8 ve 9'lu anlamlı çiftlere sahiptir. Çiftlerdeki bütün dikey toplamlar 9, 99 veya 999'dur. Üst satırdaki herhangi iki çiftin birbirinden farkıyla alt satırda aynı sıradaki çiftlerin farkları eşittir.
Ayrıca çiftlerin çapraz farkları da birbirine eşittir. Örneklere bakalım. Dokuzlu çift simetrisi ve 9. Bütün dikey toplamlar, istisnasız olarak 9'u verir. 3 artı 6, 9, 1 artı 8, 9, 5 artı 4, 9, 7 artı 2, 9, 8 artı 1, 9, 9 artı 0, 9, 4 artı 5, 9, 7 artı 2, 9 ve 3 artı 6 eşittir 9'dur. Tek bir rakamın yeri değişik olsa, sistemin bozulacağını fark ediyorsunuzdur. Tüm simetrik çiftler arasındaki çıkarma işlemleri aynı sonucu verir. 3 eksi 7 eksi 4, 2 eksi 6 eksi 4. 3 eksi 4 eksi 1, 5 eksi 6 eksi 1. 3 eksi 9 eksi 6, 0 eksi 6 eksi 6, 3 eksi 8 eksi 5, 1 eksi 6 eksi 5. 3 eksi 7, eksi 4, 2 eksi 6 eksi 4. 3 eksi 5 eksi 2, 4 eksi 6 eksi 2. 3 eksi 1, 2, 8 eksi 6, 2. 3 eksi 3, 0, 6 eksi 6, 0. Simetrik olduğu sürece daima aynı sonuçları göreceksiniz. Çapraz konumdaki rakamların farkları aynıdır. 8 eksi 3 5, 1 eksi 6 eksi 5, 4 eksi 1 3, 5 eksi 8 eksi 3, 2 eksi 5 eksi 3, 7 eksi 4 3, 1 eksi 7 eksi 6, 8 eksi 2 6, 0 eksi 8 eksi 8, 9 eksi 1 8, 5 eksi 9 eksi 4, 4 eksi 0 4, 2 eksi 4 eksi 2, 7 eksi 5 2, 6 eksi 7 eksi 1, 3 eksi 2 1. Sekar normal matematik işlemlerde kendini tekrarladığı gibi, çiftli hali de tekrarlamayı sürdürür. Bilgi: tabloda düzgün görünmesi için işlemlerin her ikisi de sağdan sola doğru yapıldığı için sayılar ters işaretlidir. İşlemleri sağdan sola ve soldan sağa doğru yaptığınızda sonuçların işaretlerinin de aynı olduğunu görebilirsiniz. Sekizli çift simetrisi ve 9. Dokuzlu çiftin sağladığı her şeyi sekizli çifte de görebilirsiniz. Bütün dikey çiftlerin toplamı yine sadece 9 rakamından oluşur ve simetrik, bütün çıkarma işlemleri birbirine eşittir. 89 eksi 78 11, 21 eksi 10 yine 11. 94 eksi 57, 37, 42 eksi 5 yine 37. 47 eksi 15, 32, 84 eksi 52, 32. 73 eksi 31, 42, 68 eksi 26, yine 42'dir. Diğer karşılıklı çiftlerde de eşit sonuçlar verir. Durdurup inceleyebilirsiniz. Çiftlerin çapraz farkları burada da birbirine eşittir. 84 eksi 31, 53, 15 eksi 68, eksi 53. 42 eksi 15, 27, 57 eksi 84, eksi 27. 21 eksi 57, eksi 36, 78 eksi 42, 36. 10 eksi 78,
eksi 68, 89 eksi 21, 68. 5 eksi 89, eksi 84, 94 eksi 10, 84. 52 eksi 94, eksi 42, 47, eksi 5, 42. 26 eksi 47, eksi 21, 73 eksi 52, yine 21. Çiftlerin hiçbir şeyi bozmadan birbirine eklemlenmesi burada da devam eder. Beşli çift simetrisi ve 9. Diğer modellerdeki özellikler beşli çiftte de bulunur. Dikey çiftler yine 99, simetrik farklar yine eşit. 73 eksi 94, eksi 21. Ve 05 eksi 26, yine eksi 21. 73 eksi 78 eksi 5 ve 21 eksi 26, yine eksi 5. 73 eksi 57 16 ve 42 eksi 26, yine 16. 73 eksi 31 42 ve 68 eksi 26 yine 42. Farklı konumlardaki sayılar için de bir örnek görelim. 94 eksi 78, 16, 21 eksi 5 yine 16. 94 eksi 57. 37, 42 eksi 5 yine 37. 94 eksi 31 63. 68 eksi 5 yine 63. Ve karşılıklı çiftlerin farkları yine eşittir. Üçlü çift simetrisi ve 9. Bütün dikey çiftlerin toplamları üçlü çiftte de 9'un katı 999'dur. Ve karşılıklı çiftlerin farkları burada da eşittir. 473 eksi 789 eşittir eksi 316 ve 210 eksi 526 eşittir yine eksi 316. 789 eksi 315 eşittir 474 ve 684 eksi 210 yine 474. 473 eksi 315, 158 ve 684 eksi 526 yine 158. Çapraz eşitlik özelliği burada da bulunur. 210 eksi 315 eksi 105 ve 789 eksi 684 yine 105. 526 eksi 789 eksi 263 ve 473 eksi 210 yine 263. Ve ard arda eklenen çiftler hiçbir şeyi bozmaz, hatta yeni özellikler ortaya çıkarır. Yan yana olan çiftlerin birbirinden farkıyla, çiftlerin çapraz farkları arasında matematiksel eşitlik vardır. 684 eksi 210, 474 ve 263 artı 211, yine 474. 526 eksi 684, eksi 158 ve 105 eksi 263 yine eksi 158. 210 eksi 526, eksi 316 ve 211 artı 105 yine 316. Çiftlerin çapraz farkları da eşittir. 315 eksi 210 105 ve 789 eksi 684 yine 105. 789 eksi 526
263 ve 473 eksi 210, yine 263. 473 eksi 684, eksi 211 ve 315 eksi 526, yine eksi 211. 4 ve 5. özellikler diğer çiftlerde de bulunur. Videoyu kısa tutmak için sadece üçlü çiftteki örneğini gösterdik. İkili çift simetrisi ve 9. Dokuzlu sonuçları ikili çiftte de görüyoruz. Şimdi bu iki çifti birbirinden çıkaralım. İşlem sonucunun küçük olan sayının ilk rakamıyla başladığını ve büyük sayının tümüyle işlem sonucunda yer aldığını görüyoruz. Ayrıca 684, 18 çarpı 19 işlem sonucu olan 342'nin de 2 katıdır. Sekar da 18 basamaktır ve 19'a bölünen her sayının sonucunda görünür ve her 19 basamakta bir kendini tekrarlar. İkiye katlama. Sekar 315 isimli videoda, Sekar'ın sondan başa doğru hiç şaşmadan ve hiçbir şeyi atlamadan en hassas basamağına kadar sürekli olarak ikiye katladığını görmüştük. Tablodan takip edebilirsiniz. 26 çarpı 2 52, 52.6 çarpı 2, 105.2, 105.26 çarpı 2, 210.52 şeklinde en hassas basamaktan en büyük basamağa kadar atlamadan, yani geriye hiçbir şey bırakmadan devam ettiğini, videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. İkiye katlama sürekli devam ettiği, ancak basamak sayısı sınırlı olduğu için, sadece noktadan önceki 3 basamak, yani yüzler basamağı gösterilir. Aksi takdirde, bütün basamakların gösterilebilmesi için, sayının sonsuz uzunlukta olması gerekirdi. O zaman da hiç kullanışlı olmazdı. Dokuz, 13 ve 315'in karesi. 13 rakamının, 18 basamaklı sekar için ne kadar anlamlı olduğunu, Sekar 315 isimli videoda görmüştük. Şimdi de tek parça sekar üzerinde kendini gösteren 13'ün çift 9 üzerinde nasıl göründüğünü ve ayrıca bu çiftlerin ifade ettiği sayıların çarpanlarının sekarın karesini nasıl verdiğini görelim. Birinci çiftin rakamlar toplamı 47, ikinci çiftin rakamlar toplamı 34, farkları ise 13'tür. Bu çiftleri yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru okuyarak 9'un dışındaki çarpanlarını yazalım. Yukarıdan aşağıya çarpanlar. 36'nın çarpanı 4, 18'in 2, 54'ün 6, 72'nin 8, 81'in 9, 90'ın 10, 45'in 5, 72'nin 8 ve 36'nın 4. Aşağıdan yukarıya çarpanlar. 63'ün 7, 81'in 9, 45'in 5, 27'nin 3, 18'in 2, 9'un 1, 54'ün 6, 27'nin 3 ve 63'ün 7. Çarpan grupları arasında işlem yapmak üzere aşağı kaydıralım.
Çarpan gruplarının rakamlarını kendi aralarında toplayıp, sonuçları birbirinden çıkaralım ve farkı görelim. Çarpan grupları arasındaki fark yine 13. Şimdi de bu çarpan gruplarını simetrik olarak birbirinden çıkaralım ve çıkan sonuçları toplayalım. 4 eksi 7 eksi 3, 2 eksi 9 eksi 7, 6 eksi 5 1, 8 eksi 3 5, 9 eksi 2 7, 10 eksi 1 9, 5 eksi 6 eksi 1, 8 eksi 3 5 ve 4 eksi 7, eksi 3. Ve çarpanlar farkının toplamı yine 13. Şimdi de bu çarpanlar farklarını birbiriyle çarpalım. Sonuç 99.225. Yani 315'in karesi. Bölüm özeti. Sekar, uydurulmuş bir sayı değildir. Çemberin çevresi olarak kabul edilen 360'ın, Kur'an'ın sure sayısı 114'e bölümünün matematiksel bir sonucudur. Ve 360, nüzul sırasına göre dizilmiş Kur'an'ın, ilk 57 suresinin ayet sayısı 2938'in. İkinci 57 suresindeki ayet sayısı 3298'den farkıdır. Yani Sekar'ı doğuran 114'te, 360'da Kur'an'ı bir sayıdır. Kur'an 114 sure olarak bir bütün olduğu gibi, çember de 360 derece olarak bir bütündür. Kur'an 19 sayısıyla 6 parçaya bölünür ve her bölümünde 19 sure bulunur. Çember de 6 parçaya bölündüğünde her parçası 60 derece olur. İki bilgi üst üste konulduğunda her 60 derecede 19 sure bulunur. Ve basit bir işlemle 60'ı 19'a böldüğümüzde Sekar'ı görürüz. Üzerinde 19 vardır. Müddessir 30. Üzerinde 19 vardır. Müddessir 30. Ayet ve sure numaraları, sure ve ayetler arasındaki ilişkili istatistikler, belirlenmiş mesafeler ve anlamlı kelime tekrarlarıyla 9'un tekli ve çiftli hallerine ve Sekar'ın 9 özelliğine işaret edilmesinden ve bunların Musa ismi etrafında dönüp dolaşmasından, Musa aleyhisselama verilen kitabın 9 rakamıyla ilişkili olduğunu ve zikrin korunduğu bilgisinin 9 numaralı ayette bulunmasının hikmetini anlıyoruz. Bu bölümde 9 rakamının ağırlıklı olarak Sekar üzerinde ortaya çıkardığı matematiksel bazı fenomenleri gördük. 9 rakamının Kur'an ayet ve sureleri üzerindeki etkisi, sureler ve ayetler arasında özellikle Musa ismiyle oluşturulmuş hikmetli bağlantılar, Ashab-ı Kehf'in 9 rakamıyla ilişkisi ve Kur'an üzerinde tasarlanmış 9-12-48 deseniyle ilgili şaşırtıcı hikmetleri konuşacağımız diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz. Yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam günahım bana aittir ve ben sizin suç olarak işlediklerinizden uzağım. Hud 35. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve 7 deniz de ardından ona katılsa, Allah'ın kelimeleri yine de tükenmez. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. 31. surenin 27. ayeti.